derken neyi anlıyoruz? Yediğimiz besinlerin içerisinde proteinler, karbonhidratlar veya şekerler, lipidler ya da yağlar mevcut. Vücudumuzun bunları içselleştirebilmesi için, bunları kullanabilmesi için enzimlere ihtiyaç duyuyor. Enzimler de protein yapısında maddeler. Proteinler amino asit zincirlerinden oluşuyor. Enzimlerin işlev görebilmesi için koenzimlere ihtiyaç var. Yani pilotla kopilot gibi düşünebiliriz. Koenzim dediğimiz şeyler de vitamin ve minerallerden oluşan mikrobesinler. Bunun için dışarıdan bizim vitamin ve mineralleri almak zorunluluğumuz var. Aksi halde vitamin ve mineraller olmaksızın enzimler işlev göremez. Enzimler işlev göremeyince de vücudumuzun proteinleri, karbonhidratları ve yağları işlemesi mümkün olmamakta. İşleyemezse ne olur? Vücudumuz enerji üretemez. Çocuklar büyüme ve gelişmeleri sekteye uğrar. Günlük faaliyetlerimizi istediğimiz gibi yürütemeyiz. Bu besin döngüsü içerisinde karbonhidratlar yağlara dönüşebiliyor. Az miktarda yağlar karbonhidratlara dönüşebiliyor. Ancak proteinler karbonhidratlar veya yağlardan elde edilemiyor. Yani proteinleri mutlak ve mutlak dışarıdan yeterince almamız gerekiyor. Aynı şekilde vitamin ve mineralleri de vücudumuz kendiliğinden sentezleyemiyor. Yani karbonhidrat ya da yağdan vitamin ve mineral vücut kendi kendine sentezleyemiyor. O nedenle de vitamin ve mineralleri de dışarıdan almamız gerekiyor. Şimdi proteinleri vücut başka bir maddeden kendi kendine sentezleyemediği için buradaki en önemli yapı taşları besinlerimizde protein almamız. Protein derken amino asit zincirleri, yani amino asitlerden zengin beslenmemiz gerekiyor. Bunun dışında vitamin ve mineralleri yeteri oranda almamız gerekiyor. Şimdi normal besinlerimizde vitamin ve mineraller ve proteinler, yani amino asitler yeterince var mı? 1950'li yıllardan sonra sanayileşmiş şehir toplumlarında yaşadığımız sürece rutin beslenmemizde arzu ettiğimiz derecede amino asit, vitamin ve mineralleri alamıyoruz. Seracılıkla yetişmiş meyve ve sebzeler, normal çiftliklerde besi hayvanlarından elde edilmiş etler, çiftliklerde üretilmiş, balık çiftliklerinde üretilmiş balıklar, çevre kirliliğinden muzdarip olan hayvanlardan elde edilmiş etlerle beslenmemiz bizim yeterince amino asit, vitamin ve mineral almamızı sağlayamıyor. O bakımdan şehirleşmiş toplumlarda çok yaygın oranlarda vitamin, mineral ve amino asit eksiklikleri söz konusu. Türkiye'de çok yaygın istatistiksel çalışmalar yok, ancak 1992 yılında Avusturyalı bilim adamları TÜBİTAK'la ortak bir çalışma yaptı. Marmara bölgesinde 7-17 yaş arası 960 sağlıklı çocuktaki vitamin ve mineral eksikliklerini araştırdı. Sonuçlar son derece dramatikti. Örneğin A vitamini eksikliği %12 civarında tespit edildi. E vitamini eksikliği %22 oranında tespit edildi. B kompleks vitaminlerin eksiklikleri %80, neredeyse 90'lara varan oranlarda tespit edildi. Keza eser element ya da mineraller eksikliklerinde çinko %16 seviyelerinde, demir eksikliği aynı şekilde %20 civarlarında tespit edildi. Buradaki oranlar hastalıklı çocuklardan elde edilmiş oranlar değil. Bunlar sağlıklı 960 çocuktan elde edilen eksiklik oranları. Bir de hastalıklı ya da sosyoekonomik düzeyi çok düşük illerde ya da bölgelerde yapılsaydı bu çalışma, sonuç daha vehim olabilirdi. Bunun dışında Amerika'da yapılan istatistiklerde toplumun %40'ında D vitamini eksikliği tespit edilmiş durumda. Okul öncesi çocuklarda ve hamile kadınlarda A vitamini eksikliği Avrupa ülkelerinde ve Doğu Akdeniz ülkelerinde %20 civarlarında. Bu şunu gösteriyor. Yani bizim normal koşullarda sebze, meyve ve etlerden ya da balıklardan aldığımız vitamin ve mineral oranları toplumda vitamin ve mineral eksikliği oluşmasını engellemeye yetmiyor. Bu şu demek oluyor, bizim dışarıdan vitamin ve mineral destekleri almamız gerekiyor. Burada önemli olan nokta şu, en yaygın vitamin ve mineral eksiklikleri neler? Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı en önemli vitamin mineral eksiklikleri
Başta D vitamini, A vitamini, minerallerden demir ve iyot. Bunları alıyor olmamız lazım. Bunlar çok ciddi halk sağlığı problemleri. Yine Türkiye'de okul öncesi çocuklarda yapılan araştırmalarda sağlıklı çocuklardan elde edilen kan örneklerinde yaklaşık %30'a varan oranlarda A vitamini eksikliği saptanmış durumda. Bu bahsettiğimiz yüksek oranlar hastalıklı kişilerden elde edilen örnekler değil, sağlıklı bireylerde %30'a varan oranlarda A vitamini eksikliği söz konusu. D vitamini eksikliği de yine %40'lara varan oranlarda okul öncesi çocuklarda tespit ediliyor. Bu nedenle doğumdan itibaren zaten halihazırda D vitamini takviyeleri kullanılması zorunlu olarak ele alınıyor. Fakat buna ek olarak A vitamini, C vitamini, E vitamini gibi vitaminleri bizim mutlaka dışarıdan besin destekleri şeklinde almamız gerekli. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. O da şu, vitamin ve mineraller birlikte bir metabolik şebeke halinde işlevi görüyorlar. Yani bir vitamin, bir başka vitamin ya da mineral olmaksızın işlev göremiyor ya da yeterince işlev göremiyor. Yani selenyum iyotla birlikte mutlaka alınması gerekiyor. B kompleks vitaminlerinin yanında krom almamız gerekiyor. D vitamininin yanında K1 vitaminini almamız ve manganez eser elemanını almamız gerekiyor. Bunlar birlikte çalışan metabolik şebeke halinde işlevi görüyorlar. Yani bir zincir gibi düşünürsek bunların her biri bir zincirin halkası şeklinde ele alınabilir. Halkalardan birisinde zayıflık varsa o zincir tamamıyla işlev göremez hale gelir. O bakımdan multivitamin, multimineral içeren besin desteklerini hayatımıza sokmamız gerekiyor. Bunun dışında sanayileşmiş şehir toplumlarında yaşadığımız için bizim normalde rutin beslenmemizde aldığımız yağların cinsinde de önemli farklılıklar var. Bundan 50 yıl öncesinde yediğimiz yiyecek içeceklerde aldığımız omega oranlarıyla bugünkü yediğimiz yiyeceklerde, endüstriyel toplumlarda yediğimiz yiyeceklerde özellikle omega 3 oranları çok az. Çünkü doğal hayvanları yiyemiyoruz. Mutlaka özel besi çiftliklerinde yetişmiş hayvanlar ya da balıkları ya da tavukları tüketiyoruz. Bunlardan aldığımız omega 3 oranı oldukça az. Vücudumuzda normal hücrelerimizin işlev görebilmesi için omega 3 ve omega 6'nın belirli bir dengede olması gerekiyor. Eğer omega 3, omega 6'nın altına düşerse hücrelerimiz gerektiği gibi işlev göremiyor. Bu ne demek oluyor? Beynimiz yeterince çalışamıyor, uyku düzenimiz iyi olmuyor, depresyonlara, strese açık hale geliyoruz. Bağışıklığımız yeterince işlev göremiyor, hastalıklara daha hassas hale geliyoruz. O bakımdan omega 3, omega 6 oranını yeterli seviyeye getirmek için omega 3 desteği almamız lazım. Dışarıdan aldığımız balıklardaki omega oranı bizim yeterince omega almamızı garanti edemiyor. Ya da aldığımız balıkların bir kısmında ağır metallerle kontamine olmuş balıkları yiyoruz. Bunlar da ek bir oksidasyon yükü getiriyor vücudumuza. Bu da bizi ekstra bir bağışıklık zafiyetine sokabiliyor. O bakımdan zaten yeterince balık yemiyoruz. Yediğimiz balıklardaki omega 3 oranı da düşük olunca, bir de ağır metallerle kirlenmiş olunca bu bizim yine yeterince omega 3 alamıyoruz ve aldığımız omega 3 yeterince kalitede değil. Özetlersek, şehirleşmiş toplumlarda yaşadığımız müddetçe birincisi proteinden zengin beslenmemiz lazım. Yani amino asit içeriği olan besinleri tüketmemiz lazım. Çünkü vücudumuz bunları kendi kendine üretemiyor. İkincisi koenzim dediğimiz vitamin ve mineralleri multiple şebeke halinde almamız lazım. Yani multivitamin, multimineral kompleksleri şeklinde almamız gerekiyor. Bunun dışında omega 3 içeren ürünleri kullanmamız gerekiyor. Vücudumuzda omega 3 dengesi eğer azalırsa, omega 6 lehine kayarsa birçok hastalığa açık hale geliyoruz. Özellikle psikiyatrik problemlerin fazlalaşması, uyku sorunlarındaki yaygınlaşma, kendimizi aşırı yorgun hissetmemiz, sık sık enfeksiyonlara açık hale gelmemiz, her türlü virüsten hastalık kapıp grip, nezle gibi şikayetleri şu anda daha sık olarak yaşamamızın başlıca sebeplerinden bir tanesi
Bu vitamin, mineral, omega 3 ve proteinleri yeterince gerektiği oranlarda almamamızdan kaynaklanmakta. Bu nedenle mutlaka Batı'da, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizim de ülkemizde amino asit içeren ürünler, multivitamin, multimineral içeren ürünler, omega 3 içeren ürünleri besin desteği şeklinde almamız gerekiyor. Bu sayede hastalıklara karşı direncimiz artacak, kendimizi zihinsel ve ruhsal olarak daha iyi hissedebileceğiz. Uyku kalitemiz düzelecek, strese karşı daha dirençli hale geleceğiz. Özellikle çocuklarımızın büyüme ve gelişmeleri daha sağlıklı olacak. Daha sağlıklı bireyler yetişecek. Daha fiziksel sağlığı, ruh sağlığı ve akıl sağlığı daha iyi olan bireylerin yetişeceğini garanti edebileceğiz. Bu nedenle gelişmiş Batı toplumlarında çok yaygın olan besin desteklerinin kullanımını kendi ülkemizde de yaygınlaşması için destek olup önce kendimizin kullanması, sonra yakınlarımız ve dostlarımızın kullanması için çok yaygın çaba sarf etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Çünkü çocuklarımızdan itibaren yaşlılık dönemine kadar kendi ülkemizdeki bireyler besin destekleri kullanma konusunda biraz direnç gösteriyorlar. Genellikle ilaç tüketimine çok meraklı bir toplumuz. Ancak hasta olmadan önce besin desteği kullanma fikrine kendimizi alıştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle bu bir toplum bilincidir, bu bir kültürdür. Bunun için toplumumuzda teşvik edici hareketlerde bulunmalıyız.